Arkadaşlar hepinize merhaba. Düzce'ye geldik. Hyundai Insert'ı test etmek için. Tabii Düzce'ye geldiğimizde Şenol Bey'in yanına uğramadan, ekmeklerini almadan olmaz. Hyundai Ioniq 5 videosundan kendisini tanıyorsunuz. Tanımıyorsanız o videoya mutlaka gidin. Abi selamlar, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olasın, seni gördüm daha iyi oldum. Neredeyiz şu anda Düzce'nin? Düzce'de Musa Baba köyündeyiz. Musa Baba köyündeyiz. Evet. Burası sizin fındık bahçeniz. Ya şimdi mevzu şöyle gelişti. Ee, Arkadaşım aradı beni, dedi ki bana dış çekim için sessiz bir alan lazım. Hemen internetten girdim. En uygun araziyi buldum. Satın aldım. Tapu işlemlerini bitirdik. Dedim aradım, gel çekim yapabiliriz. Allah razı olsun. Arsayı aldım. Bu kadar da yani maşallah. Ne diyeyim? Yok, işin şakası da burası babamın yeri. Güzel. Çok da güzel, sessiz bir ortam. Gelirken biraz tabii arabayı kirlettik ama olsun, değdi. Güzel oldu. Güzel bir çekim olacak. Senin de Ioniq 5'in var. Evet. Hyundai'ye yakınsın, tanıyorsun, biliyorsun. Bakalım A segmenti olan Insert sana, bana neler sunacak? Birlikte göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. O zaman hemen anahtar tasarımına geçelim. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Şık, güzel bir anahtarımız var. Arka taraftan çektiğimizde de manuel anahtarı çıkartıyoruz. İçeride de pilimiz bittiğinde anahtarı nereye koymamız gerektiğini göstereceğim sizlere. Aracın yanına geldiğimizde kapıları kilitlemek veya kapatmak için buradaki düğmeye basmamız gerekiyor. Kumanda ile neler yapabiliyoruz ondan bahsedeyim. Kapıları tabii ki açabiliriz, fakat uzun süre bastığımızda ön camları açabiliyoruz ve tabii ki ön camları kapatabiliyoruz. Sunroof'umuzu açmamıştı. Ben şimdi sunroof'u açtım. Bakalım kapattığımızda sunroof'u da kapatacak mı? Camlar kapanıyor, sunroof açık kalıyor. Bu bilgiyi vermiş olalım. Hyundai Insert A segment bir araç. Crossover ve SUV tarzı biraz göndermeleri de var. Kübik bir tasarıma sahip. Ön tarafta ışıklandırmalar çok güzel. Şöyle bir açayım, göstereyim size. Dönüş sinyalleri aracın üst tarafında ve gündüz farları da yuvarlak olarak tasarlanmış. Ön taraf tamamen kapalı. Burada bakın paneller var. Bu paneller ihtiyaca göre, yani bataryanın ve iklimlendirme sisteminin ihtiyacına göre açılıp kapanabiliyor. Böylelikle aerodinamik olarak aracın iyileştirilmesi sağlanmış. Motor kaputunun üzerinde 2 tane hat var. Biraz daha böyle şişkin duruyor bu hat. Alt tarafta farklı renkler kullanılarak güzel bir kontrast yaratılmış ve ön tarafta park sensörümüz bulunuyor. Kameramız ne yazık ki bulunmuyor. Yan tarafa geldiğimizde Kumho X'ta HS52 EV lastiğini görüyoruz. 205/45/17 jant tasarımını da beğendim. Güzel bir jant tasarımı var. Aynalar üzerinde dönüş sinyali var. Dönüş sinyali bakın ön tarafa kadar uzatılmış. Bu da ilk defa gördüğüm bir özellik oldu. Araca yandan baktığımızda kübik tasarımın devam ettiğini, kapı altlarında ve arka tarafa doğru uzanan güzel çizgilerin olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kapı altlarındaki bu çizgi gayet şık duruyor. Hem ön cam hem arka cam kübik tasarlanmış. Kapıyı buradan açıyoruz. Gizli bir kapı kolu tasarımı olmuş. Üst tarafta balık sırtı antenimiz piyano siyahı renginde ve gerçekten çok güzel duruyor. Ve üst tarafta tavan rayları da gerçekten şık durmuş. Araca biraz daha böyle büyükmüş gibi göstermiş. Bakalım içi ne kadar büyük? Dışı böyle çok fazla büyük gibi durmuyor ama içinde farklılıklar olacaktır. Araca arkadan baktığımızda yine burada stopları görüyoruz. Bu sefer dönüş ışıkları bu tarafa alınmış. Sis farı ve geri görüş farları da alt tarafta bulunuyor. Bir adet kameramız burada bulunuyor. Hemen temizleyelim. Araç biraz kirli, kusura bakmayın. Sabahtan da biraz yağmur vardı. Yağmurun etkisinde kaldık. Tabii ki arkada da park sensörlerimiz bulunuyor. Tekrar ön tarafa geldim çünkü şarj portunu göstermeyi unuttum. Ön tarafa yerleştirilmiş. Açmak için tabii ki aracın kapılarını açmamız gerekiyor. Yoksa her önüne gelen açar. Hem AC hem de DC'den şarj edebiliyoruz. Bilgileri size içeride vereyim. Ön tarafta olması kullanım açısından güzel, fakat oluşabilecek bir kazada maliyetin biraz daha artacağını düşünüyorum açıkçası. Ön tarafta bir de kameramız bulunuyor. Bagajı tabii ki elektrikli değil, manuel olarak açıyoruz. Burada güzel şeylerden bahsedeceğim size. Çünkü çok kullanışlı, güzel bir bagajımız var. Bakın, bagajın üstünde bir örtü var ve bu örtü hemen şuralara sabitlenmiş durumda. Bu sayede koltuğu dikleştirip yatırdığınızda burası kapalı kalmış oluyor ve böylelikle size fonksiyon katmış oluyor. Şimdi bunu hatta şöyle yapalım, çıkartalım. Daha iyi göstereyim size. Şuradan çektiğimizde
alabiliyoruz. Peki bunu nereye koyacağız? Bagajın içine koyamıyoruz. Aracın içine koymamız gerekiyor. Ona başka bir yer yok ne yazık ki. Gelelim rakamlara. Arka koltukları tamamen yatırdığınızda, yani şu şekilde, toplamda 238 litrelik bir bagaj hacmi var. Fakat sadece burası değil, neresi? Aynı zamanda alt taraf bu hacme dahil. Koltukları dik pozisyona getirdiğimizde ve bu koltuklar öne 16 santim gidebiliyor. Bagaj hacmimiz 351 litreye çıkmış oluyor. Ve bakın buradaki malzemeler sayesinde de hem burada yine küçük bir alan oluyor hem de yükleme alanı düz olmuş oluyor. Hatta fazlasını gösterelim. Koltukları katlayacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Bakın şurada bir yer var. Görebildiniz mi? Evet. Kemeri buraya koyuyoruz ki koltuğu tekrar geriye yatırdığımızda kemer buraya sıkışmasın. Arka koltuklar yatırıldığında toplamda 1059 litrelik bir bagaj hacmine ulaşıyoruz ve zemin buradaki tasarım sayesinde tamamen düz, fakat bagaj meselesi henüz bitmedi. Ön koltuklar da yatırıldığında neredeyse kamp yapacak bir alan size sunuyor. Şöyle güzel bir yatak döşek koyduğunuzda burada bence kamp bile yapabilirsiniz. Bakalım arka yaşam alanında bizi ne bekliyor? Tabii ki A sınıfı bir araçtan bahsediyoruz. Diz mesafesi 3 parmak diyeceğimi belki düşünebilirsiniz. Fakat koltuk geriye yattığında burada neredeyse bacak bacak üstüne atabilirsiniz arkadaşlar. 16 santim geriye geliyor. Sadece geriye gelmekle de bitmiyor. Şöyle koltuğu fazlasıyla, yani ben bu şekilde yolculuk etmek istemem açıkçası, yatırabilirsiniz. Burada bu ayarın olması da yine güzel olmuş. Peki burada bizi ne bekliyor? Önce onu söyleyeyim. Burada sadece 2 kişi yolculuk edebilir. Arkada herhangi bir cep yok. Bakın burada 2 tane yuvarlak var. Kapı içlerinde de var bunlar. Bunlar sayesinde buraya mesela servis sehpası gibi ekipmanlar alınabiliyor. Keşke olmuş olsaydı, standart olmuş olsaydı ya da burada bir cep olsaydı dedim açıkçası. Arka tarafta bir havalandırmamız yok. USB-C çıkışımız bulunuyor. Toplamda 3 adet el tutamağımız var. Tavanda tam ortada bir ışıklandırma var. Ön tarafta sunroofumuz var, fakat daha fazla öndeki yolcular için boyum 1.85, ben çok fazla böyle dışarıyı göremiyorum. Sadece içeriye ferahlık vermiş oluyor. Herhangi bir kol dayama da burada bulunmuyor. Malzemelerin kalitesi güzel. Arka tarafta Isofix bağlantılarımız var. Kapaklı bir tasarım kullanılmamış. Burada kumaşın içine sokmanız gerekiyor. Farklı renk ve desenler kullanılarak aracın içine biraz daha ferahlık algısı katılmaya çalışılmış. Ve aynı zamanda tavanda kullanılan kumaşta da yine desenlerin olduğunu gördüm. Arka tarafta bu şekilde gözüküyor. Gelelim malzeme kalitesine. Sert plastik. Sadece şuralar biraz daha yumuşak malzemeden oluşuyor. Camlarımız tek tuşla açılmıyor, fakat tam olarak açılıyor ve tabii ki yine tek tuşla kapanmıyor. Alt tarafta bir malzemelik var. Hatta bakın şeffaf bir malzemeden tasarlanmış. Fakat biraz küçük. Şöyle yarım litrelik su. Bakalım girecek mi? Evet, bu dahi girmiyor. Buraya anca bir cüzdan veya telefon bırakılabilir. Gelelim ön tarafa. Ön tarafta da yine sert malzeme kullanılmış. Sadece şuralar yumuşak malzeme. El tutamağı aynı zamanda bir cep gibi tasarlanmış. Ön camlarımız tek tuşla açılıyor ama ve tabii ki tek tuşla kapanıyor. Parmağımı koyayım, güzel bir şekilde algıladı. Ön tarafta kullanılan saklama gözü de yine ne yazık ki küçük. Aynı ebatta, hatta öyle söyleyeyim. Buraya sadece belki cüzdanınızı, ruhsatınızı veya telefonunuzu koyabilirsiniz. Kaldı ki telefon için çok daha güzel yerler olacaktır. Ön tarafta hemen şöyle göstereyim size. Koltuk bu şekilde hareket ediyor. Yani termosluğunuz da sizinle birlikte hareket edecektir. Koltuklar arka tarafla hemen hemen aynı tasarım diline sahip. Bir de kol dayamamız bulunuyor. Şöyle geçelim. İçeriye girmeden de Inster yazısını göstereyim. Aracı biraz kirlettik. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aracın içine geldiğimizde güzel bir direksiyon ve 2 adet ekran bizi karşılıyor ve Hyundai özenlere de teşekkür edelim ve bunları alalım. Hatta şunu da alalım. Daha net, güzel bir görüntü elde edelim. Sürüş modlarımız var ve sürüş moduna göre burada göstergemiz değişiyor. Gerçekten hızlı, şık, modern olmuş. Bunu beğendim. 10 inçlikte bir ekranımız bulunuyor.
Sol tarafta hız sabitleme, sağ tarafta multimedyanın tuşları bulunuyor. Hyundai biliyorsunuz yeni logoya geçti. 4 tane nokta var. Bu da Morse alfabesinde H harfi anlamına geliyor. Nihayet fiziksel tuşlar diyoruz. Sıcaklığımızı ve fanın hızını buradan ayarlayabiliyoruz. Çok şükür diyelim. Klimayı 3 kademe olarak ayarlayabiliyoruz. Low, high ve medium olmak üzere. Isı pompası olduğu için araçta verimini biraz daha iyi ayarlamış oluyorsunuz buradaki ayarlar sayesinde. Burada yine bir saklama alanı var. USB-A ve C bağlantısı, bir de 12 volt 180 watt soketimiz bulunuyor. Herhangi bir amortisör yok. Işıklandırma da bulunmuyor. Kendi sınıfının standartlarında bir torpido gözünün olduğunu söyleyebilirim. El tutamakları yine güzel tasarlanmış. Arkaya da aynı şekildeydi. Onu söylemeyi unutmuş olabilirim. Hem sağ tarafta hem de sol tarafta bir makyaj aynamız var. Açtığımızda şu şekilde oluyor. Buradan otomatik olarak açılıp kapanmıyor. Yani tercihinizi siz yapıyorsunuz. Bunu kapattığınızda ışık otomatik olarak kapanıyor. Diğer tarafta da ışığımız bulunuyor. Yine burada da ışıklar var. Beyaz olarak yanıyor. SOS düğmemiz var. Gözlük saklama gözümüz yok. Kendinden kararan ve oldukça büyük, güzel bir geri görüş aynamız var. Auto hold fonksiyonumuz, geri görüş kameramız ve kameranın netliği gerçekten güzel. Sınıf standartlarının bir tık ötesinde olduğunu söyleyebilirim. Keşke 360 derece kamera sistemi de olsaydı diyeceğim ama ne yazık ki fiyatlar, vergiler hususuna girmiş oluyoruz. Alt tarafta yine burada bir malzemeliğimiz var. Burada kablosuz şarjımız bulunuyor ve ışığı yanıyor. Kullandığımızda şöyle göstereyim, termosluk ya da bardaklık var. Burada herhangi bir tutacak yok. Olmuş olsa mesela bunlar daha güzel dururdu burada. Buraya telefon koyabiliyoruz ya da anahtarı buraya koyabiliyorsunuz. Kol dayama güzel, yeterli. Herhangi bir yükseklik ayarı yok. Fakat gayet hoş. Burada güzel olan şey, bir diğer şey de şu. Koltuğu geriye aldığınızda buradan yan tarafa şöyle geçeyim. Rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar çok iyi bilir ki bazen kapı açılmıyor. Start stop düğmemiz burada bulunuyor. Vitesimiz şöyle göstereyim. Bu şekilde tasarlanmış. Parka buradan alıyoruz. Malzemelerin kalitesi, hissiyatı güzel. Hatta şöyle söyleyeyim, Ioniq 5 ve 6'da kullanılan malzemelerle birebir aynı. Sunroof'umuzda bir karış açılıyor arkadaşlar. Perdemiz de bulunuyor. Perdeyi tabii ki manuel olarak kapatabiliyoruz. Emniyet kemerinin yükseklik ayarı var. Her ne kadar çok fazla hareket sahası olmasa da en azından bunu düşünmüşler. Kesinlikle olması gereken bir güvenlik donanımı olduğunu düşünüyorum. Sol kapıdan bindik, sağ kapıdan çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Rahat rahat buradan çıkarsınız. Şimdi motor kaputunu açalım. Hatta motor kaputunu açmadan önce far yükseklik ayarını, ESP'yi buradan kapattığımızı ve el freninin de burada olduğunu söyleyeyim. Pek fazla kullanmıyorsunuz zaten. P'yi aldığınızda otomatik olarak park frenini çekiyor. Şurada bir fuse, yani sigorta paneli bulunuyor. Niye buraları açıyorsam. Açtım. Motor bilgilerini aracın içinde veririm. Çok gerçekten sıcak ve terledim. Motor ön tarafta bulunuyor. Herhangi bir yalıtım malzemesi üst tarafta kullanılmamış. Sıvılar burada bulunuyor. Sağ taraf çok fazla açıklık değil, sadece şurada bir açıklık var ve sol tarafta yine açıklığımız bulunuyor. Tabii ki çubuk kullanılıyor A segmentinde. Amortisör beklemek çok fazla doğru olmaz diye düşünüyorum ve şimdi kapatalım ve sürüşe geçelim. Şimdi en sevdiğimiz kısma, yani sürüş kısmına geçelim Şenol Bey ile birlikte. Nasıl, rahat sığabildin mi abi? Bu kadar. Şöyle. Sınıf standartları bu abi. A segmenti. Evet, tamam. Anahtarı oraya koydum. Oraya işte telefonda konulabilir. Emniyet kemerimizi bağlayalım abi. Start stop düğmesine bastık. Güzel bir karşılama geldi. Ekranlar yukarıya aşağı böyle bir gitti geldi. Klimamızı hemen açalım abi. Aşırı terledik. Manuel düğmelerin olması güzel. Değil mi abi? Çok güzel. 2027 standartları gereği Euro NCAP'te bazı böyle düğmeleri olmayan araçlar 5 yıldız alamayacakmış. Ne diyorsun abi? Yani hiç anladığım bir konu değil. Yani sürekli böyle menülere giriyoruz ya. Ha, evet. Abi çok dijital de iyi değil sanki. İnsanlar bunu istemiyor yani. Ben öyle anlıyorum. Şimdi vitesimiz, çalıştırma düğmesine bir daha mı basacağım abi? Neden bu böyle oldu? Şu an herhalde kontak Aksesuar açık olabilir. modunda. Aksesuar Evet, modunda bir daha aynen. bastım. Evet, ready diyor. Evet, şu an ready diyor. Vitesimizi D'ye aldık. Multimetre ekranını da açalım.
Setup menüsünü önümüze koyalım. Burada kendi navigasyon bilgisi de var. Haritaya gelelim. Araç hızını gösterme şeyi de varmış orada. Ne abi? Ayrıyeten aktif edebiliyorsunuz. Araç hızı navigasyonda göstersin diye. Nerede aktif yazıyordu? etme vardı. İlk haritaya girdiğimiz ekranda vardı. Araç hızı haritada gösterme. Evet, güzel. Onu da alalım. Harita modu diyelim. 3D binalar, okey. Mesela Hyundai servis diyelim. Özenler araç için. Batarya seviyemiz, menzilimiz gibi veriler gözüküyor. Varış yeri olarak ayarla dediğimizde yol tarifini alacak. Fındıkların içinden beri gösteriyor. Evet, güzel. İstasyonları yine burada arayabiliyoruz. Şarj istasyonlarını. Şu an burada zaten yol yok, belki ondan göstermiyor. Ekranlar güzel abi. Seninkine benziyor mu? Yok. Benzemiyor. Şu an Biraz daha gösteriyor. farklı. Hani eleştiri olarak gibi söylemeyeyim de Tabii. o şeyler var ya, mesela tablet alırken, Çin malı ucuz tabletler alırken ki o tema gibi bir tema var. Tema biraz daha basit. Aynen, basit. Buradaki ekran temasını ben beğendim. Ama orayı beğenmedim. Evet, aynı. Aynı Görüntü görüşte. kalitesi olarak şöyle bir bakalım. Yani sınıf standartlarında abi ben hani evet tabii çok net değil ama çok net bir görüntü yok. Nereye gideceğimizi gösteriyor. Direksiyonun sonunda böyle bir yumuşaklık var. Şehir içinde yeterli olacaktır. Öyle çok harika bir kamerası var diyemeyiz. Dersek yanlış olur. Şimdi senin ormanlık alandan gidelim. Aracı bir de arazi sürüşü yapmış olduk. Altını çok fazla değdirmedik de bir iki yerde böyle hafiften böyle bir değdi. Aracın yüksekliği güzel ya. Güzel. Evet, yakın geçtiğimiz için uyarı geldi. Ne yakmış ondan da bahsedelim. Test aracı son 5580 kilometrede 16,5 kW yakmış. İyi bir değer. Teste çıkanlar her koşulda test ettiği halde. Evet. Biz şarj ettikten sonra aracı 20,3 oldu şu anda. Halbuki daha düşük bir değerle gelmiştik. Alt tarafta da ne kadar güç harcadığını anlık olarak bize gösteriyor. Sürüş modu olarak neredeymişiz şu anda? Şu an spora geçtik. Snow modumuz var. Eco modumuz var. Normal modumuz var. Az önce normaldeymişiz. Spora daha sonra geçeriz. Eco modda devam edelim. Şurada dedim ki şey olsa, tutacaklar olsa güzel olurmuş. Değil mi abi? Mesela bunlar hafiften sallanacaktır. Termos sallanmıyor benim. Hani termosta problem yok. Ama bu sallanıyor. Bu keşke öyle sallanmasaydı dedim. Artılarını, eksilerini anlatacağız. Her zaman olduğu gibi. Sağ olsun Hyundai Özenler de bu hususta bizi rahat bırakıyorlar. Öyle söyleyeyim. Her firmada araç vermiyor abi. Çünkü istiyorlar ki hep araçları övülsün. Evet, her Hyundai de vermez. Her Hyundai de vermez kesinlikle. O yüzden yoksa İstanbul'dan çıktım, Düzce'ye geldim. Arka tarafta bağımsız süspansiyon yok. Torsiyon çubuğu var. Zaten hani olması gereken bir durum. Ve alt tarafta batarya bloğu var. Bataryanın %90'lık bir bölümü güzel bir şekilde kapatılmış. Sadece arka tarafta böyle biraz açık kalan yerler var. Onun haricinde herhangi bir problem görmedim. Biz kötü bir yoldan geldik. Gelirken de özellikle dikkat ettik. Trim sesi hiç yoktu değil mi abi? Evet, yok denecek kadar azdı. Bir de şu şey, sunroof olayını biliyorsun. Hyundai'nin diğer modellerinde denediğimizde sunroof'tan illa bir ses geliyordu. Hani bu Hyundai'larda çözülememiş kronik gibi bir şeydi. Önceki araç testimizde 6'da konusu geçmişti. Evet. Bundan gelmedi. Toprak yolda, orman yolunda gelmedi bile. Gelmedi. Küçük olması belki bir etken olabilir abi. Olabilir. Şu an mesela çamurluklardan ses geliyor. Evet. Bu sınıf için normal. Hani çok da böyle ağım şağım bir şeyler bekleyemeyiz diye düşünüyorum. Yol gürültüsü çok hafif var. Zaten kabin ses ölçümlerini yaparız ama şu anda lastikler patır kütür içindeki çamuru bırakıyor. Gelen sesler oradan geliyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Apple CarPlay ve Android Auto var. Sen bağlanabilir misin abi telefondan rica etsem? Yavaşladığımızda suni bir ses geliyor. Yayaları uyarmak için kabloyla bağlanacak. Şuradan kablonun kullanım yeri güzel. Ses seviyesini bir deneyelim. Şenol Benli'nin sevdiği müziklerden bir tane açalım istersen. Ben müzik tarzımı değiştirdim. Ya ne yaptın ya? Artık metal dinliyorum soldan. Oh, süpersin. Ops. Soldan. Kaçırdık yolu. Neydi? Nothing else matter. Sad But True alayım o zaman ya. Abi yapma ya. Bu Sen neymiş bize ki? Metallica aç ne olur. Ya da başka da olabilir. Evet, yüzümüz güldü. Yani güzel, bozmadı etmedi. Bas sesi de verdi. Evet.
ince bir equalizer ayarıyla tizi de düzenler. Kesinlikle. Şu var zaten, aşırı bir açmana izin vermiyor. Sona getirdiğinde bozmayacak seviyede sanki ayarlanmış gibi kendisi bıraktı o şekilde. Evet. Belki de öyle ayarladılar. Belki de öyle ayarladılar bilmiyorum ama benim hoşuma gitti. Güzel. Yani Evet. A segmenti olarak düşünürsek bence güzel bir Tabii, müzik tabii. dinliyorsunuz. Şimdi şarkıda bas da var. Evet. Vurduğu zaman bozmadı yani. Bozmadı. Güzeldi. Burada bir uyarı sistemi var. Bu sürekli beni takip ediyor ve ben ona bakmazsam sürekli beni uyarıyor. O yüzden çok fazla sana bakamayacağım. Kameralara da çok fazla bakamayacağım galiba. Burada hız sınırımız kaçtı? 110. İyi, güzel, sıkıntı yok. Ekranda gösteriyordu. Evet, ekranda onu da gösteriyor. Tabela yokmuş. Gayet güzel. Tabela okuma sistemimiz de var. Küçük bir araç olmasına rağmen güzel. Eco moddayız. Şöyle hafiften bir bakalım tepkilerine de. Yani 90'dan sonra hafiften böyle bir rüzgar sesi var. Daha fazla rüzgar sesi hakim yalnız. Evet. Lastik sesinden ziyade rüzgar sesi hakim. İstersen şöyle yapalım abi. Önce performans ölçümlerimizi yapalım. Sonra şehir içine gidelim. Ondan sonra aracı teslim edelim. Olur abi. Farklılık yapalım. Şehir içinden başlamayalım. Kulakçıklarımız var burada direksiyonda. Çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü rejenerasyon seviyesini ayarlayabiliyorum. Sağ tarafa uzun bastığımda level yazıyor. Yani burada sol taraftan çektiğimde 1, 2, 3 ve şöyle sağ alayım. iPedal'ı açabiliyorum. Böylelikle şu an mesela basmadığım frene tamamen durdu araç. Tek pedallı kullanım var ve güzel de çalışıyor. Evet. Etkili. Bu ne işe yarıyor? Hem buradan fren şiddetini ayarlamama yarıyor. Bana bir kontrol veriyor. Bu güzel. Aynı zamanda fren balatalarımın geç bitmesini sağlıyor. Bu da güzel bir artı. Mesela önde geldim, bıraktım, hiç frene basmadım. Hop, durdu. Öndeki araç hareket edecek. Bakalım ikaz gelecek mi? Geldi. Bastım, gidiyorum. Yani normal ayak frenini ben de pek kullanmıyorum Ioniq 5'te. Alıştım artık bayağı. Kulakçıktan da maksimum almadan önce sadece basılı tutuyorsun ya. Hı. O da bir şey frenleme yapıyor. Durana kadar da sen o kulakçığı bırakmasan duruyor. Evet, onu da bir deneyelim abi. Mesela şu anda biz iPedal diyelim, işte nasıl diyeceksek Türkçe İngilizce karışıyor. Şimdi mesela otomodumuz da var. Otomod olduğunda ne oluyor? Şöyle sağ tarafa çektik. Şurada oto, şöyle göstereyim. Şurada oto yazdı. Önümüzde bir araç varsa rejeneratif frenlemenin seviyesini arttırıyor. Eğer önümüzde bir araç yoksa aracın akmasını sağlıyor. Bu modda yine biz sol tarafta kulakçığı çekersek yine fren yapmış oluyoruz. Rejeneratif frenleme yapmış oluyoruz. Şimdi önümüzde bir araç var. Ona böyle yaklaşalım. Ayağımızı çektik. Rejeneratif frenleme bakın yaptı. Araç uzaklaştı. Aracın akmasına devam ediyor. Tekrar aynı hıza çıkalım. Araç emniyetli mesafede. Çektim. Rejeneratif frenleme yapmıyor. Gayet güzel. Peki mesela geldim. Otomoddayım ve fren yapmak istiyorum. Şöyle sağa doğru da geleyim. Çektim ve tuttum. Oo! Sonuna kadar geldi. Durduracak mı? Muhtemelen durduracaktır da. Durduruyor. Evet, durdurdu. Çok iyi. Ben bunu kullanıyorum. Genelde şehir içinde falan çok işime yarıyor. Değil mi? Tabii şeyi hiç kullanmıyorum yani. Sen level 2'de kullanıyordun galiba daha fazla. Level 2'de ben test ettim hepsini. Otomatiğe de aldım. Hı hı. Level 1'de de kullandım. Level 2'de de kullandım. Otomatikte 400 kilometreyi buldum şehir içinde. Level 1'de 500'ü buldum. Level 2'de de 618 kilometre yaptım totalde. Ioniq 5 ile ilgili. Evet, Ioniq 5'te. Bu araçla karışmasın. Onların bilgilerini söyleyeceğiz. Direksiyon sistemi yalnız birebir aynı. Aynen. Bu da hoş olmuş. Direksiyon yardımımı açtım buradan. Direksiyon yeşil oldu. Şeritleri görmesini bekliyorum. Şuradan da hız sabitlememi açtım. Mesafe 1 diyor. Mesafe kontrolümü de buradan yapıyorum. 4 tane kademesi var. 1'e kadar düşürebiliriz. Şu an yarı otonom sürüş. 1-1 arttırabiliyoruz. Uzun bastığımızda 10-10 artıyor. Direksiyonu tut dedi. Tuttum, bıraktım. Kendisi 90'a kadar çıkacak. Modlara göre hızlanması değişiyor. Eğer spor modda olursanız daha hızlı bir hızlanma sağlıyor. Onu da gösterelim. Spor moda alalım. Spor modda yalnız görüntü gerçekten çok güzel. 90'dan 110'a çıkalım. 120'yi ayarladım. Evet. Daha Bak, çok daha güç fazla harcıyor. güç kullandı. 120 ile gidiyoruz. Önümüzde bir viraj var. Direksiyonu tuttum, bıraktım. Ellemiyorum artık. Rahat bir şekilde virajı alıyor. Daha zorlu yerlerde de test edeceğiz zaten. Şöyle bakıyorum.
aynalardan güzel bir şekilde ortalıyor. Onu da güzel yaptı. Şeridin sağında solunda gezmiyor. Öndeki araç gibi. Ondan iyi araba kullanıyor valla. Adam şeride sığamadı. Evet, ellerinizi tutun diyor. Şimdi tutmayacağız. Bakalım ne olacak onu da görelim. Bir tane de sinek girmiş. Kusura bakmayın. Evet, öndeki araçla olan mesafemi koruyacak şimdi. Rejeneratif frenleme yapıyor. Aracı yavaşlatıyor. Ellerini direksiyonda tutun diyor. Tutmayacağım. LFA yani şerit takip asistanı devre dışı diyor. Fakat şeritte tutmaya devam ediyor. Bakın tekrar şeridin içine aldı. İkazlar devam ediyor. Ve bu uzun süre devam ediyor. Hiç çıkmıyor galiba değil mi abi? Yok, bende daha çıkmadı. Biz biraz daha devam edelim. Çıkar mı çıkmaz mı söyleyelim size. Uzun bir süre kullandık direksiyonu tutmadan ve bayağı bir geldik. 3 kilometre falan gelmişizdir değil mi abi? Evet, rahat geldik. Herhangi bir uyarı ekstrasında yapmadı ama şerit takip sistemi devrede kaldı. Bir de şunu ekleyelim. Sürüş modları içerisinde Snow mod var. Yani kar modu var. Kar moduna aldığınızda rejenerasyon yani geri kazanım kullanılamıyor. Bu neden önemli abi? Karda kaymayalım Aynen. diye değil mi? Özellikle mesela senin aracın arkadan çeker olduğu daha için sıkıntılı bir durum. daha sıkıntılı. Bu da güvenlik anlamında bence güzel olmuş. Bu rejenerasyonda en yüksek seviyeye aldığımız zaman bir arkadaşımız hatta onunla ilgili sorun yaşadı. Arka tekerler aracı kitleyip de çok kaydırmış böyle. Onunla ilgili hani bir sorun mu var diye bizi aradı. Tabii. Sonradan öğrendik onun en üst seviyede kullandığını. Gittiğim yerlerde şarjı daha yüksek geri toplayayım diye en yükseği alıyormuş. Evet. Arabanın da özelliklerini bilmek gerekiyor abi. Tabii. Şuradaki yalnız Dry Mode düğmesi falan gerçekten Hyundai'ye has güzel bir özellik. Ben yerini, kullanımını beğeniyorum. Elimin altında olması güzel. İşte ben onun basma değil de böyle Ha, çevirmeli çevirmeli olmasını çok isterdim. Hmm. Çünkü o benim aracımda da konu aldığımızda anlatmıştım. Eco moda gelmek için 4-5 sefer basmam gerekiyor. Haklısın. Tek seferde tık bir geri çevirmeyle Eco moda geçerdim mesela. Evet. Güzel. Güzel bir eleştiri. Şimdi ben de ne isterdim biliyor musun abi? Evet. Bu kadar güzel güvenlik önlemi olan bir araçta kör nokta uyarı sistemi isterdim ama yokmuş. Ama bu kadar dolulukta gerçekten Evet. olabilirdi. Şaşırttı. Keşke olsaydı dedim. Gözüm. Evet, ben oraya bakmadığım için ne oldu? Habire yorgunluk uyarısı veriyor. Onu kapatabilir miyiz abi acaba? Araç. Abi sürüş konforu, sürüş güvenliği. Bak şurada. Şerit güvenliği. Heh, onları kapatalım abi. Ön dikkat uyarı. Sürücü yola odaklanmadığında Evet, uyarı. Aynen şu an kapattık abi. tamam. Kabin ses ölçümlerimize başlayalım. Burası sessiz asfalt. 90 51 desibel, 100 52 desibel, 110 54 desibel, 120 55 desibel. Özellikle 120'den sonra rüzgar sesi alıyor. Arkamız boş. Fren testi. Şimdi dörtlerini yaktı. Güzel durdu. 35 metre. Nasıl sence? Çok iyi. Zaten 35'in üzerinde ölçmedik biliyorsun. Yani ben basmadan önce lastikten kaynaklı mıdır nedir? 40 hissediyordum böyle 39-40. Hı hı. Yani güzel oldu bence. Gayet güzel. Güven verdi. Arka taraflarda disk. Evet. Bu segmentte yine artı. Spor moddayım. 0-100. Şimdi. ...9.76 doğrulanmış zaman 10.05. Şimdi arabada Şenol abi yokken bir fren testi daha yapacağım eğer arkamda müsait olursa. Fren testi. Şimdi. 34 metre. Rekor kırdık arkadaşlar. Şenol Bey'in biraz etkisi olduğunu düşünüyordum. 34 metre. İlk defa bu kadar kısa bir fren mesafesi elde ettim. Harika. Abi sana şimdi bir şey göstereceğim. 34 metre. Sen yokken bir de fren testi yapayım dedim. Abi 1 metre daha mı çabuk durur? rekor kırdık. Vay be. Ben varken 35 metre. Ben yokken 34. Demek ki bir de sen Bir saniye olmasan. kadar. Bir Bir de ben olmasam nasıl gidecek değil mi? 33. Evet. 0-100. Şimdi.
10.53, doğrulanmış zaman 10.77. Çok farklı. Çok az bir fark var. Gayet iyi. Büyük bir etki Güzel. yapmadı. Yani şöyle söyleyeyim abi sana. Aracın hani motor değerleri de öyle ağım şağım değil. 115 beygir, 147 Nm tork var. Gayet güzel. Sanki 147'den fazlaymış gibi hissettim ben ama bilmiyorum. Aynen Yani öyle baksana abi hissettiriyor. 80'le gidiyorsun. Evet, direkt Tak. yaslıyor. Gidiyor yani. Yani tatminkar. Bana tork verisi sanki daha yüksekmiş gibi geldi. Öyle hissettim. Dizel araç gibi bir tork var. Evet. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...8.03 biraz aşağı eğim varmış. Doğrulanmış zaman 7.83 ortalama diyebilirim. İyi diyemem abi. Ama ortalama bir değer. Bu güce göre güzel geldi bana. Güzel. Hissiyat güzel abi. Evet. Yüzde giderken süratimiz 97-98 arasında değişiyor. Son hıza bir bakalım. Evet, rüzgar sesi artık iyice gelmeye başladı. Burada hafif rampa çıkıyoruz. Genelde son hızda etki etmiyor abi elektrikli araçlarda. Evet. 150, 151, 152 GPS hızımızda şöyle bakalım 150 yeterli. Anladığım kadarıyla bu araç hani maksimum böyle uzun yolda 120'nin üzerine çok fazla çıkılmasın değil mi abi? Evet. Daha fazla da şehir içinde kullanılsın diye tasarlanmış bir araç. Ben o şekilde yorumladım. Motor anlamında, güç anlamında ben hani 150'ye çıkarken de böyle çok yavaş çıkmadı. Yok, gibi gayet hissettim. güzel hızlandı. Evet. Limitör olmasa bence 190'ı falan görür. Görür. Ioniq'lerdeki gibi. Evet. Geldik en sevdiğimiz kısma. Aracın şimdi sürüş dinamiklerine bakacağız. Bu arada klimada şöyle bir şey hoşuma gitti abi. Driver only. Yani sadece sürücü. Evet. Böylelikle araçta tek kullanırken daha az Sarfiyat yapıyor. sarfiyat yapacak. Diğer tarafları kapatmayacak. Şunlarda hani eleştirim şu. Malzeme kalitesi güzel. Hissiyat güzel. Sadece şiddet ayarı yok. Onu komple böyle kapatıp açmak gerekiyor. Aynı şiddet ayarı şeyde de yok ya. Bizim Ioniq'lerde de yok. Ioniq'te de yok. Yani direkt ya kapalı ya açık. Aynı mod yine var. Mesela yanımdaki ben üşüdüm bana rüzgar çarpmasın dediğinde tek kullanabiliyorum orada. Bu arada uzun far asistanı da var. Yani bu segment için güzel. Vallahi Deyip bir şey basıyorum. Kör nokta eksik sadece. Evet, kör nokta O kadar ilginç. şeyin içinde. Tırmanma şeridindeyiz. Önce bir tartalım abi. Evet, bayır yukarı çıkarken biraz daha zayıf kaldı abi. Hissettin mi? Evet. Tam gazdayım. Yavaş hızlanıyor. Yavaş hızlanıyor. Evet. Gayet de güzeldi. Ne diyorsun? Dört teker bağımsız gibi döndü. Güzel, gerçekten güzel. Abi ağırlık merkezi aşağıda ya. Evet. Fark ettiysen yani böyle çok fazla bir sağa sola yatmadı araç ve güzel gitti yani. Sadece tırmanma şeridi olduğu için biraz böyle hızlanmada sıkıntı yaşadık. Evet. ESP küçük küçük müdahale etti. Sert olan yerlerde. Ama gayet iyi. Abi yeterli. Yani zorlamaya da gerek yok. Tadında. Tadında yani bunu kimse de böyle kullanmaz. Bu araç o araç değil. Değil mi abi? Hani şimdi Aynen. biz bunu test ediyoruz ama biraz hem kendimiz sevinelim. İşte ekran başında siz biraz sevinin, mutlu olun. Ben seviyorum yani böyle aksiyonları. Zaten şehir içinde kullanılmak için tasarlanmış bir araç. Spor bir iddiası yok ama tutuş nasıl? Güzel. Gayet Direksiyon hissiyatı da bu arada abi şöyle söyleyeyim. Spor modda gayet iyi. Diğer modlarda Eco modda yumuşaktı şehir içerisinde. Normal modda da şöyle bir bakayım. Evet, güzel. Suni bir hissiyat var mı? Çok küçük abi. Çok böyle nasıl diyeyim sana? Minik bir suni hissiyat var. Bak senin araba gibi değil. Çok minnacık. Yani Çinli bir araç gibi değil kesinlikle. Ama bir Hyundai Ioniq 5 ya da 6 değil direksiyon anlamında.
olmasını bekleyemeyiz. Her şey sınıf sınıf. Klimada yine beğendiğim bir özellik otomatik nem giderme var. Otomatik buğu giderme var ve cam suyu kullanımında etkinleştir var. İşte cam suyunun kokusu içeriye gelmesin diye. Deneyelim abi. Mesela şu anda burada hani onu gösterecek mi bilmiyorum ama çalıştırdım. Evet. Bak, değil mi? Şurada da cam suyu kokusunu araç kabininden uzak tutar diye. Orada Evet. Burada da içeriye iç geçti. sirkülasyonu aldı. Silecekler yeterli. Sessiz mod diyor abi. Bu ne? da sadece ön koltuklara ses verilir. Ha, ses sistemiyle alakalı. Sadece ön koltuklara ses veriyor. Arkada oturanlar için. Çok iyi. Belki çocuk var arkada, değil mi? Evet. Kullanımı kolay. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Modları buradan ayarlayabiliyoruz. Bazı ayarlara yine buradan ulaşabiliyoruz. Bak, uzun far asistanını buradan aktifleştirebiliyorsun. Daha basit ama kullanışlı. Ben beğendim yani ekranı. Öyle hız olarak da büyük bir gecikme, sıkıntı bence yok. Adaptif hız sabitleme sisteminin durma kalkma özelliği var. Şehir içinde bence bu büyük bir kolaylık. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde kesinlikle işe yarayacaktır. Bu ekranda menzil yardımcımız var. Minimum 80, maksimum 146 kilometre gidebilirsin diyor. Bu da hoş, güzel. Planlama yapmak için kullanılır. Son yolculuk 16.2 yapmışız. Bayağı da zorladık. Klimamız da açık. Klimamız da çıktı sürekli. Gayet iyi. Olacağı da o yani. Tabii. Pek de öyle 15'in altına da inemeyiz yani. Evet. Öndeki aracı yakından takip ediyorum şu anda. Frene gaza basmıyorum. Ayağımı sadece frenin üzerine koydum. Durma kalkma özelliği var dedik. Neredeyse durdurdu. Takip etmeye yine devam ediyor. Çevrenizdeki araçlara dikkat edin dedi. Sol taraftan bir araç geldi. Artık onun uyarısı mı bilmiyorum ama Belki şeyden kavşaktan Arkadaki- geçiyoruz ya haritadan dolayı uyarmış olabilir. o da olabilir abi ama arkadaki arabadan dolayı olabilir. Yani çok kavşaktan geçtik. Hiç uyarı gelmedi. Sensörlerden de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü mesela hop arabayı algıladı bak. Çakal. Ulan arkadaş ya. Burada kavşakta geçiş üstünlüğü yok. Hızlı olan kazanıyor. Hızlı olan kazanıyor. Ben vallahi frene basmadım. Bakalım ne olacak dedim. İhtiyaç olursa basardım yani. Güzeldi. İleride kırmızı ışık yandı. Mesafemi 2'ye ayarlayayım. Ortayı bulalım. Bakalım duracak mı? Evet, öndeki araçları henüz görmedi. Görmedik. Şimdi gördü. Güzel. Ve mesafeyi de korudu. İlk başta hafiften böyle bir tedirgin etti beni. Onun haricinde gayet iyiydi. Tam ışıklara gelirken hafif viraj var ya. Viraj ondan var. dolayı görmemiş olabilir. Olabilir, olabilir. Ama güzel çalıştı. Senin olayını da bir anlatır mısın? Hangisi? Şu dün yaşadığın çarpışma. Ha, evet. Ortalama böyle bizim 110'a kadar sınırı var burada. Hı hı, 100-110 gibi giderken doğru telefonu şarj etme yerine koyuyordum. hı hı, Koyarken trafikten gözümü kaçırdım. 3-4 araba birbirine vurmuş orada. hı hı. Zincirleme kaza yapmışlar. Ben de bunu fark edemedim telefona baktığım için Hı. o an. Bir anda araç bir frenledi kendisi. Çarpışma önleyici devreye girdi. Ben kazaya karışmadan kurtuldum orada. Tabii çarpışma önleyici olmasaydı orada %99 muhtemelen ben de o trene ray olacaktı. Vagon olacaktım. Trene vagon olacak. Vallahi geçmiş olsun. Sağ olasın. Yani onun şeyiyle kurtardık. İşte güvenli bir araca binmek önemli. Ya onun bir de bir kötü tarafı da dün sana bahsetmiştim. Motosikletle bazen uzun yola gidiyorum. Hı hı. Araçtan alışıyorum ya çarpışma önleyici var diye. Evet. Bazen odaklanmadığım oluyor. Bazen motorda da yapıyorum onu. Sonra diyorum ki "Ya, bu araba motorda çarpışma önleyici yok. Yok. Arabada değilsin. Kendine Dikkatli ol. Bak ben teminden beri hiç gaza frene basmıyorum abi. Kendisi hızlanıyor. Ben 5 ile Ioniq 5 ile bu şekilde direksiyon hafif müdahaleyle Hı hı. Düzce'den Safranbolu'ya kadar gittim. Çok güzel. Elim sadece burada. Hı. Onu da hissediyor. Aynen o şekilde. Bir de sonrasında tekrardan U dönüşü yaparak Zonguldak üzerinden beri Düzce'ye geldim. Uzun yolda 600 kilometre civarı menzili ben genelde kontrolü arabayı bırakarak yaptım. Hızını her şeyini kendisi ona göre ayarladı. Yani kendim yapıyor olsaydım %99 ben o menzili göremezdim zaten. Ya öyle tahmin ediyorum. Zaten bak araca bıraktın 15.6'ya düştü. Ya gaza basın diyor ya da rezün yapın diyor. Öndeki araç gitti diyor. 15.6'ya düştü. Zaten elektrikli araçlar şehir içinde daha az yakıyor. Bunu sen en iyi tecrübe edenlerden birisin. Evet. 49 kW'lık bir bataryamız var. Ortalama 15.1 demiş. Muhtemelen o civarlarda yakarsınız. Bu değerlere göre şehir içinde 490 kilometre muhtemelen yine
400 rahat yakalanır. Şu Yakalanır. gördüğümüz değerlere göre söylüyorum. Şehir dışında da 360 kilometre demiş. Yine burada da 300'ün yakalayabileceğini düşünüyorum. Çok fazla yüksek hızlara çıkmamak kaydıyla. Ortalama 120 gittiğin zaman 250 çok rahat bir Tabii, şekilde. tabii 250'yi rahat görür. AC'de 10.5 ile DC'de 85 kW'la şarj oluyor. Değerler düşük fakat segment olarak değerlendirdiğimizde çok da kötü olduğunu söyleyemem. Bataryası hani çok büyük olmadığı için %10'dan %80'e yarım saatte zaten şarj ediyor. Euro NCAP'ten 4 yıldız almış. O da muhtemelen aracın çok büyük olmadığından kaynaklanıyor. Dikkat edersen abi lastikler falan çok arabanın hep önünde arkasında tasarlanmış. Kabine alan bırakılmaya çalışılmış. Evet. Ki arka taraf gerçekten ferah, rahattı yani. Aracın ağırlığı 1428 ile 1503 kilogram arasında değişiyor. Bir diğer eksiklik elektrikli cihazlarda insan hani biraz bağlanabilirlik istiyor abi. Evet. Ne yazık ki Hyundai grubunda bu yok henüz. Bence bağlanabilirlik de bu araçta olması gereken bir özellikti. İnşallah diyelim ileride bu sorun çözülür. Amortisörleri de şöyle değerlendireyim. Tatlı sert, çok konforlu değil. Zaten çok konforlu olmuş olsa araç o performansı veremezdi virajlarda. Evet. Şehir içerisinde yeterli konforu verdi. Sen nasıl hissettin abi? Yani benim de hoşuma gitti. Süspansiyon dediğin gibi şehir içerisinde yeterli. Toprak zeminde ya da hafif bozuk yerlere girdiğim zaman Evet. iyice kendini hissettiriyor. Değil mi? Ama biraz da böyle zorlayalım, eğlenelim dediğimiz zaman da güven veriyor sert Güven süspansiyon. İyi ayarlanmış bence. Evet, aracın ağırlığına göre iyi ayarlanmış. Bir de şimdi Sessizdi aracımız bir da de bu arada. yok. Aynen, aracımız trim sesleri falan yok. O yönden güzel. Süspansiyonun sertliğinden gelen sesler yok yani. Bir de aracımız da dar, Evet. yumuşak olduğu zaman da o yatma ile bilmem neyle O, gerçekten yol performansını bayağı bir etkiler. Kesinlikle. Abi çok teşekkür ederim. Hyundai özenlere de çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Umarım güzel bir içerik olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Şenol Benli'yi de özellikle motor sevenler takip etsin. Instagram'da güzel içerikler üretiyorsun. Yani işte fırından fırsat buldukça, Evet. aklımıza bir şeyler geldikçe. Abi zaten biz buraya test için gelmedik. Ekmek almaya geldik. Allah herkese cuma günü ölmeyi nasip etsin. Ama bu cuma değil. Ama bu cuma değil. Güzel. Böyle bir bitiriş yapalım abi o zaman. Ahmet Hoca'nın Çok iyi. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sen hiç el sağlamıyorsun benim takipçilerime.